Evde ürettiğiniz ürünleri dünyaya nasıl satabilirsiniz? Şimdi gelelim herkesin aklındaki soruya. Vergi ne olacak? Esnaf vergi muafiyeti kapsamından yararlanabiliyor. Eğer cevabınız zaten evetse yola başladınız bile demektir. Çünkü ilk küçük adımı attığın anda gerisi çok daha kolay geliyor. Şimdi gelelim videonun ikinci büyük konusuna. Evden çalışarak döviz kazanabileceğin dijital işlere. Hiç tecrübem yok. Bir eğitim alsam, kendimi geliştirsem, sonra bu işi yaparak kariyerimi belirlesem. Sadece küçük bir kapı arıyoruz bazen. Upwork'e gireceğim. Fiverr'da hizmet vereceğim. Peki şirketi ne zaman kuracağım? Hizmet ihracatına ilişkin önemli vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Aslında hepimizin bildiği ama bir türlü cesaret edip başlayamadığı fırsatlarla dolu bir dijital dünya var. Kendimize sürekli bahaneler ürettik. İngilizcem yok, benden olmaz, yarın bakarım derken zaman geçiyor ve pişmanlıklar birikiyor. Bir önceki videoda bu bahanelerin çoğunu birlikte geride bırakmıştık diye düşünüyorum. İngilizce bilmeden de, diploma şartı olmadan da dijital dünyada gelir elde edebileceğimizi konuşmuştuk. Ama videodan sonra yorumlarda yeni sorular öne çıktı. Öncelikle teşekkür ederim. Yorumlarınız, sorularınız ve beğenileriniz çok kıymetli benim için. Kimi evde ürettiğim ürünleri yurt dışına nasıl satarım dedi. Kimi sanal asistanlık ya da içerik üretimi gibi işlere nasıl hazırlanırım diye sordu. En çok gelen yorumlardan biri de vergi ve gümrük işleri. Bu videoda hepsini tek tek ele alacağız. Ama önce sizden küçük bir ricam var. Video faydalı olursa beğenmeyi unutmayın. Evde ürettiğiniz ürünleri dünyaya nasıl satabilirsiniz? Örgü örüyor, seramik yapıyor, takı tasarlıyor, dikiş dikiyor. Tamamen kendi emeğinizle ürünler üretiyor olabilirsiniz. Araştırmaya başladığımda internette birbirini tutmayan onlarca bilgiyle karşılaştım. Bu yüzden resmi kaynakları ve platformların güncel uygulamalarını tek tek inceledim. Önce hedefimizi belirleyelim. Amacınız ara sıra birkaç ürün satmak mı yoksa zamanla bunu gerçek bir işe dönüştürmek mi? İzleyeceğiniz yol buna göre değişebilir çünkü. Bugün ürünlerinizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırabileceğiniz birçok platform var. Etsy, Amazon, eBay, Shopify ve sosyal medya bunlardan birkaçı. Kolay anlaşılması için örnekleri Etsy üzerinden anlatacağım. Etsy daha basit bir sistem gibi geldi bana. Türkiye'den mağaza açabileceğiniz ve el yapımı ürünlerinizi dünyanın birçok ülkesine satabileceğiniz uluslararası bir pazar yeri. Peki mağazayı açmadan önce ne yapmalısınız? Önce pazarı inceleyin. Örneğin örgü çanta satacaksınız. Etsy'de crochet bag diye aratın, İngilizce aratın. Benzer ürünler kaç dolara satılıyor? En çok ilgi gören modeller hangileri? Hangi ülkeler, kimler daha çok ilgi gösteriyor? Yorumlarda en çok neyi beğenmişler, neyi beğenmemişler? Amaç kimseyi kopyalamak falan değil tabii ki. Amacınız ürettiğiniz ürünün gerçekten bir pazarı olup olmadığını görmek. Mağazanızı açarken de vitrininizi ciddiye alın. Ürün fotoğrafları, açıklamalar ve mağaza profiliniz müşterinin ilk izlenimi için önemli. Şimdi gelelim herkesin aklındaki soruya. Vergi ne olacak? Burada önemli bir ayrım var arkadaşlar. Etsy'de bireysel olarak mağaza açabilirsiniz. İlk gün şirket kurmanız zorunlu değil. Ancak gelir elde ettiğiniz için bu kazancın vergisel boyutu var. Evde kendi emeğiyle üretim yapan birçok kişi kanundaki şartları sağladığında esnaf vergi muafiyeti kapsamından yararlanabiliyor. Bunun için önce vergi dairesinden esnaf muafiyet belgesi almanız gerekiyor. Ardından bu sistem için uygun bir banka hesabı açılıyor ve satış gelirleri sadece o hesaba geldiğinde banka yürürlükteki uygulamaya göre stopaj kesintisini sizin adınıza gerçekleştiriyor. Bu videoyu hazırladığım sırada bu stopaj kesintisini otomatik olarak yapıp devlete aktaran yetki kamu bankalarındaydı. Ancak siz yine de başvuru öncesinde bankanızdan bunu mutlaka teyit edin. Stopaj oranı da şu an %4 olarak karşıma çıktı ama yeni güncellemelerde gelebilme ihtimaline karşı siz bu işe koyulduğunuzda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncel açıklamalarından bilgi alın. Bir başka önemli nokta. Esnaf muafiyetinin de yıllık gelir sınırı var. Bu sınırı aştığınızda artık vergi mükellefi olmanız ve işletme kurmanız gerekebilir. Peki ileride ben sadece Etsy'de değil, tek bir platformla yetinmek istemiyorum. Amazon'da da satayım çantalarımı ya da takılarımı, resimlerimi, artık ne üretiyorsanız
diyorsanız Amazon satış yaptığınız pazar yerine ve hesap türüne göre vergi bilgileri talep edebilir. Ben olsam, bu işe yeni başlıyorsam şayet, önce tek bir platformda sistemi öğrenirdim. Örneğin Etsy gerçekten basit bir sistem gibi geldi bana. Siparişler düzenli hale geldiğinde ise şirketimi kurar, ardından Amazon ve diğer platformlara açılırdım. Bir uyarıyı da unutmayalım. Buraya kadar anlattıklarımız kendi emeğinizle ürettiğiniz ürünler için geçerli. Hazır ürün alıp yeniden satmayı planlıyorsanız vergisel yükümlülükleri ve işletme tarafı farklı değerlendirilebilir. Bir de gümrük konusu var. Aslında birçok kişinin düşündüğü kadar karmaşık değil. Ürünü doğru şekilde hazırlayıp kargo firmasına teslim ediyorsunuz. İhracat sürecindeki birçok resmi işlem taşıyıcı firma tarafından yürütülüyor. Ürün alıcı ülkeye ulaştığındaysa ithalat vergileri ve benzeri masraflar çoğu durumda alıcının sorumluluğunda oluyor. Ancak her ülkenin kuralları farklı. Özellikle gıda, kozmetik, ahşap, bitki veya özel izin gerektiren ürünler gönderiyorsanız satış yapmadan önce hedef ülkenin kurallarını mutlaka kontrol edin. Peki ben yurt dışına satış yapmak istemiyorum diyenler, bu da gayet mümkün. Türkiye içinde de el emeği ürünlerinizi dijital platformlar üzerinden satabiliyorsunuz zaten. Shopier, Dolap, Gardrops ya da doğrudan Instagram ve TikTok üzerinden sipariş alarak kendi müşterilerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu zaten oldukça yaygınlaşmaya başladı ama bir türlü cesaret edemeyenler için ben biraz da detay araştırayım ve sizlerle paylaşayım istedim. Yerel pazarda başlamanın en büyük avantajı dili, sistemi ve kargo süreçlerini zaten biliyor olmanız. Üstelik gönderim maliyetleri de yurt dışına göre daha düşük. Dezavantajı ise pazarın küresel pazara göre daha sınırlı olması. Ama unutmayın, önemli olan ilk satışı yapmak. Daha sonra isterseniz yurt dışına da açılabilirsiniz. Şimdi gelelim en çok hata yapılan konulardan birine. Fiyatlandırma. Birçok kişi sadece malzeme maliyetine bakarak fiyat belirliyor. Oysa ürünün gerçek maliyeti bunun çok ötesinde. Malzemeyi, üretim için harcadığınız zamanı, paketlemeyi, platform komisyonlarını ve kargo masraflarını da mutlaka hesaba katmalısınız. Aksi halde satış yapıyor gibi görünür, aslında zarar edersiniz. Bir diğer konuysa dil meselesi. Ben İngilizce bilmiyorum. Artık bu eskisi kadar büyük bir engel değil. Yapay zekadan ürün başlığı, ürün açıklaması ve anahtar kelime önerilerini hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ama yapay zekayı da istediğinizi çok iyi anlatmanız ve ne istediğinizi alabilmeniz lazım. Örneğin el yapımı pamuk çanta için Etsy'ye uygun İngilizce ürün açıklaması hazırla. Böyle bir basit komutla size iyi bir başlangıç sağlayabilir. Ama hazırlanan metni olduğu gibi kullanmayın. Mutlaka kendi ürününüze göre düzenleyin ve gerçeğe aykırı hiçbir bilgi eklemeyin. Bir soru daha. Bunu da ben size sormuş olayım. Gerçekten her siparişi aynı kalitede tekrar üretebilir misiniz? Siparişler arttığında üretim, paketleme ve kargoya yetişebilir misiniz? Eğer cevabınız zaten evetse yola başladınız bile demektir. Ben üretmeyi seviyorum ama satış ve kargo tarafıyla uğraşmak istemiyorum diyorsanızsa yine bir yöntem var sizin için. Çok fazla alternatifler buldum araştırırken. Belki siz zaten çoktan biliyorsunuz ama ben yine de burada bilmeyenler için anlatmış olayım. Örgü tariflerinizi PDF yani PDF olarak hazırlayabilirsiniz. Dijital kalıplar oluşturabilirsiniz. Video eğitimleri çekebilirsiniz. Yani bir kez ürettiğiniz dijital içeriği defalarca farklı platformlara bile satabilirsiniz. Üstelik bu modelde stok tutmanız ya da kargo hazırlamanıza da gerek yok. Sosyal medya hesabınızı büyütürken içerik fikirleri, açıklamalar ve planlamalarda yine yapay zekadan destek alabilirsiniz. Kısacası bugün önünde 3 farklı yol var. El emeği ürünlerini dünyanın dört bir yanına satabilirsin. Türkiye'de dijital platformlar üzerinden kendi müşteri kitleni oluşturabilirsin. Ya da fiziksel ürün yerine dijital ürünler ve eğitimler satarak gelir elde edebilirsin. Önemli olan önce hangi yolu seçeceğine karar vermek. Çünkü ilk küçük adımı attığın anda gerisi çok daha kolay geliyor. Şimdi gelelim videonun ikinci büyük konusuna. Evden çalışarak döviz kazanabileceğin dijital işlere. Birçoğunuz şunu söylüyor. Hiç tecrübem yok. Bir eğitim alsam, kendimi geliştirsem, sonra bu işi yaparak kariyerimi belirlesem. Bence de bu oldukça doğru bir yaklaşım. Belirsizlik, hele de gelecekle ilgili ise
insanda bir sıkışmışlık hissi yaratıyor ve bir türlü adım atamıyorsunuz. Hepimiz yaşadık ve hala da yaşıyoruz zaman zaman. Bir an önce o belirsizliği yok etme eğilimindeyiz aslında. Sadece küçük bir kapı arıyoruz bazen. Bugün birçok dijital mesleği evden ücretsiz kaynaklarla öğrenmeye başlayabiliyorsun. Örneğin sanal asistan olmak istiyorsun. Bu aslında tek bir meslek değil. Sanal asistanlık aslında birçok sosyal medya kavramını içinde barındırıyor. Sosyal medya yönetimi, temel video düzenleme, içerik hazırlama, e-posta yönetimi, araştırma ve organizasyon gibi birçok beceri bulunuyor. Bunların büyük bölümünü internet üzerinden ücretsiz öğrenebilirsin. Şimdi gelin en faydalı platformlara bakalım. Bu platformları sizler için şablon halinde hazırladım. Burada görüyorsunuz farklı seçenekler var. Ayrıntılı bir şekilde videoyu durdurup da inceleyebilirsiniz. Screenshot da alabilirsiniz. Mesela video düzenlemeyi öğrenmek istiyorsanız 2 güçlü kaynak önereyim size. İlki BTK Akademi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde bilgi teknolojileri alanında eğitim ve gelişim fırsatları sunuyor. Hem çevrim içi hem yüz yüze seçenekleri varmış ve tamamen ücretsiz. Premiere Pro, After Effects ve bazı profesyonel programlar için ücretsiz ve sertifikalı eğitimler sunuyor. Yok ben sertifika falan istemiyorum yeter ki öğreneyim dersen de YouTube gerçekten iyi bir kaynak. CapCut, Premiere Pro ve DaVinci Resolve gibi programlarda sıfırdan ileri seviyeye kadar binlerce ücretsiz eğitim var. Bu arada ben de DaVinci Resolve ve CapCut'ta montaj yapmayı YouTube'dan öğrendim. Videoları izleye izleye tekrar başa ala bu şekilde öğrendim. Şimdi tüm videolarımı kendim düzenliyorum A'dan Z'ye. Sosyal medya ve dijital pazarlama bu alanda 3 platform öne çıkıyor. Grow with Google, dijital pazarlama, yapay zeka, veri analizi ve kariyer becerileri üzerine ücretsiz eğitimler sunuyor. Yine BTK Akademi içerik üretimi, Canva, sosyal medya yönetimi ve benzeri birçok konuda oldukça kapsamlı eğitimlere sahip. Google ve Meta gibi şirketlerin ise hazırladığı profesyonel sertifika programları var. Birçok kursta kursu denetle yani audit seçeneğiyle aratırsanız birçok derse ücretsiz erişim de mümkün olabiliyor. Ayrıca daha ileri seviyeye taşımak ve dünyaca geçerli sertifikalar almak istiyorum derseniz de bunlar da yine erişebileceğiniz güvenli online eğitim programları yine ekranınıza geliyor. Ekrandan screenshot alarak da detaylı incelemeler yapabilirsiniz. Şimdi önemli bir tavsiye vereceğim. Birçok kişi önce aylarca eğitim alıyor, sonra da artık hazırım diyerek iş aramaya başlıyor. Bence bunu yapmayın. Eğitim alırken aynı anda profilinizi de oluşturun. Upwork, Fiverr ya da Türkiye'deki kariyer platformlarında yapmak istediğiniz işe uygun profilinizi hazırlayın. İlk gün iş almayabilirsiniz ama görünür olmaya başlarsınız. Bu sırada eğitim aldıkça profilinizi geliştirebilir, yeni örnek çalışmalar ekleyebilirsiniz. Yani öğrenirken aynı zamanda dijital dünyada yerinizi almaya başlamış olursunuz. İşte bu yöntem size aylar kazandırır. Çünkü birçok kişi öğrenmeyi bitirmeyi beklediği için hiç başlayamıyor. Oysa dijital dünyada en büyük avantaj öğrenirken de ilerleyebiliyor olmanız. Unutmayın, kimse ilk gün uzman olarak başlamıyor. Bugün profesyonel çalışan birçok kişi de bir zamanlar sıfır noktasındaydı. Önemli olan her gün küçük de olsa yeni bir beceri kazanmak ve bunu yavaş yavaş gelire dönüştürebilmek. Şimdi gelelim en çok soru aldığım bölüme. Freelance çalışırken vergi konusu. Bu bölümü özellikle sizlerden gelen yorumlar sayesinde hazırladım. Çünkü birçok kişi şu soruyu soruyor. Upwork'e gireceğim, Fiverr'da hizmet vereceğim. Peki şirketi ne zaman kuracağım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Profil oluştururken şirket kurmanız gerekmiyor. Upwork, Fiverr ve benzeri platformlarda profilinizi hazırlayabilir, portföyünüzü oluşturabilir ve iş başvuruları yapabilirsiniz. Diyelim ki sosyal medya içerik yazarlığı yapıyorsunuz. İlk işinizi aldınız. Sonra bir tane daha aldınız. Derken düzenli olarak müşteri gelmeye başladı. İşte bu noktada artık işi profesyonel olarak nasıl yürüteceğinizi planlamanız gerekir. Çünkü vergi yükümlülükleri, şirket kuruluşu ve varsa hizmet ihracatına ilişkin avantajlar yaptığınız işe, çalışma şeklinize ve vergi mevzuatındaki şartlara göre değişebilir. Bu nedenle çoğu kişi işinin sürdürülebilir olduğundan emin olduktan sonra mali müşavirin yönlendirmesiyle gerekli yapıyı kurarak yoluna devam ediyor. Burada önemli olan ilk gün şirket kurmak değil, yaptığınız işi
doğru ve yasal zeminde büyütebilmek. Yurt dışındaki müşterilere Upwork, Fiverr ve benzeri platformlar üzerinden hizmet veren kişiler de şartları sağlamaları halinde hizmet ihracatına ilişkin önemli vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Bu yüzden şirket kuruluşu ve vergilendirme sürecinde bir mali müşavirle çalışmanız büyük önem taşır derim. Kısacası internetten para kazanmak artık eskisi kadar zor değil. Ama bunu doğru şekilde yapmak önemli. Vergi mevzuatı zaman zaman değişebildiği için kendi durumunuzla ilgili nihai değerlendirmeyi her zaman Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncel açıklamaları ve mali müşaviriniz doğrultusunda yapmanızı öneririm naçizane. Bugün birlikte evde ürettiğiniz ürünleri dünyaya nasıl satabileceğinizi, Türkiye'de dijital platformlardan nasıl satış yapabileceğinizi, ücretsiz eğitimlerle kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve uzaktan çalışırken vergi konusunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuştuk. Umarım sizi ilk adımı atacak kadar biraz cesaretlendirebilmişimdir. Dijital dünyada başarı da her şeyi bilerek değil, ilk adımı atarak başlıyor. Birçok işte olduğu gibi. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve hatta kaydetmeyi unutmayın. Bugün ihtiyacınız olmayabilir ama ileride lazım olacağını düşünüyorsanız mutlaka videoyu kaydedin. Ayrıca eğer bu işi gerçekten yapan biriyseniz en çok zorlandığınız aşamayı ve benim de burada aktaramadıklarımı tecrübelerinizle beraber yorumlarda paylaşın. Çünkü sahadan gelen gerçek deneyimler bu videoyu izleyen herkes için en az benim araştırmalarım kadar değerli. Hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.